Yeni yılın ilk videosundan herkese merhaba. Herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım bu yıl hepimiz için daha sağlıklı, daha mutlu ve bol kazançlı bir yıl olur. Bu videonun konusu bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hangi time frame'de işlem yapmalıyım? Vadenin belirlenmesi konusu. Şimdi bu soruyu soran kişi aslında şunu düşünerek daha çok soruyor. Hangi time frame'de çalışırsam daha çok kazanırım? Hangisi daha iyi kazandırır mantığında soruyor. Ama öyle bir şey yok. Sadece ve sadece kuralları doğru ve tutarlı olarak uygulayan kazanır. Peki vadenin belirlenmesi konusu ne için önemli? Şimdi hep birlikte hem trader tiplerini göreceğiz hem de hangi vadelerde çalıştıklarını ve çalışma stillerini hep birlikte inceleyeceğiz. Hangisi bizim yapımıza daha uygunsa onu yapmaya çalışacağız. Şimdi o kısma geçelim. 4 farklı trader tipi var. Scalper, Day Trader, Swing Trader, Position Trader diye. Aralarındaki en büyük farklar trade tarzlarının genellikle farklı olması ve time frame'lerinin en önemlisi time frame'lerinin farklı olması. Scalper'lar dakikalık, 1 dakikalık, 5 dakikalık, 15 dakikalık gibi zaman dilimlerinde işlem yaparlar. Day trader'lar genellikle 30 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik gibi zaman dilimlerini kullanarak, grafikleri kullanarak işlem yaparlar. Swing trader'lar saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık gibi grafikleri kullanarak işlem yaparlar. Position trader'lar ise günlük, haftalık, aylık gibi grafikleri kullanarak trade ederler. Peki trade tarzları nasıl? Scalper'lar haberleri trade ederler. Gün içi çıkan haberleri. Day trader'lar teknik analiz kullanırlar. Swing trader'lar teknik analiz kullanırlar. Position trader'lar ise temel analiz kullanırlar. Şimdi scalping ile ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Arkadaşlar bu işin çok meraklısı var. Bu scalping'in. Fakat bu profesyonel işidir. Gün içi çıkan haberleri trade ediyorlar. O haberlerin etkilerini çok iyi biliyorlar. Piyasaya nasıl etki edeceğini çok iyi biliyorlar. O haberlerin etkilerini arkalarına almayı seviyorlar. Çoğumuz bırakın haber takip etmeyi, o çıkan haberin ne anlama geldiğini bile bilmiyoruz. O haberler çıktığı anda piyasaya sizin düşündüğünüz gibi haberler yön getirmezler, yön kazandırmazlar piyasalara. Volatilite getirirler. O haberin volatilitesinden faydalanmayı çok seviyorlar. O volatiliteyi kullanarak işlem yapıyorlar. 10 pip peşinde koşuyorlar. 5 pip peşinde koşuyorlar. 1 pip peşinde koşuyorlar. Sadece 1 pip. Bir işlemde 100 pip kar almak, 100 işlemde 1 pip kar almaktan daha önemlidir. Hadi bir şekilde bunu yaptınız, başardınız diyelim ki. Bu iş insanı piyasaların kölesi yapar. Bunda haber akışı olduğu sürece o ekranın karşısında oturmak zorundasınız. Gecesi yok, gündüzü yok. Öyle bunda işlemimi açayım, gideyim bir işim var onu halledeyim geleyim, biraz yatayım. Öyle yok. Oturmak zorundasın bunda ekran karşısında. Piyasaların kölesi olmayın. Bizim piyasa için çalışmıyor olmamız lazım. Piyasanın bizim için çalışıyor olması lazım. Yani benim scalping ile ilgili düşüncelerim bunlar. Bilmiyorum sizler katılır mısınız ama zor bir iş. Bu işte başarılı olanların içerisinde bile çok az bir yüzdeyi kapsıyor bunu başaranlar. Yani bu profesyonel işi. Çoğumuza uygun bir iş değil. Peki day trader'lar nasıl işlem yapıyorlar? Genellikle gün içi işlem yaparlar. Gün içinde işlemlerini açarlar ve kapatırlar. Genellikle işlemleri olduğu zaman uyumazlar. Öyle söyleyeyim. Yani uyuduklarında işleri bitmiş olur aslında. Öyle söyleyeyim. Diğer gün tekrardan yine başlarlar. Her gün işlem yapacak diye bir şey yoktur. Ancak ve ancak kriterleri olduğunda işleme girer. Fırsat olduğunda işleme girer. Gün içerisinde de işlemlerini genellikle kapatır. Swing trader'larda ise 2 gün, 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 2 hafta, 1 aya kadar bile uzayabilir. Trade tarzına göre değişir. Sistem aslında day trading'e göre biraz daha güvenlidir. Bunların ikisinde position trader ve swing trader'ların sistemleri biraz daha güvenlidir. Position trader'ı çok duymamış olabilirsiniz. Bunlar temel analizle trade ederler. Temel analiz dediğimizde forex piyasalarının temel analizi stok marketlerin temel analizinden çok farklıdır. Stok marketlerde yani o hisse senedi piyasalarında şirketlerin mali tablolarına bakılır. Fiyat kazanç oranı, karlılığı, net karlılığı, projeleri vesaire şirketin durumu. Tabii ki o işin de uzmanları var. Fakat forex piyasalarında yani o para birimlerini trade ediyorsanız onlardaki temel analizde ülkelerin ekonomilerine, ülkelerin politikalarına ve sosyal hayata bakılır. Bu üç ana başlıkta incelenir. Bununla ilgili ilerleyen zamanda video yaparım ben yine. Yani makroekonomik verilere bakılır. Daha çok hedge fon yöneticilerinin kullandığı sistemdir. Hedge fon yöneticileri %80 temel analiz, %20 teknik analiz kullanarak trade ederler.
büyük resmi trade ederler. Çok güvenli trade tarzları vardır. Benim de ilerleyen zamanlarda kendimi geliştirmek istediğim alan burası aslında, öyle söyleyeyim. Bu tarafa doğru sistemimi evriltmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş olacak bir şey, yani hemen bir anda olacak bir şey değil tabii ki. Sizin hangisini seçmeniz lazım? Yani neye dayanarak hangisini seçeceğiz? Şimdi ben buraya bazı sorular yazacağım. O sorulara vereceğimiz cevaplar bizim için hangisinin daha uygun olduğunu bize söyleyecektir. Ortak vereceğiniz cevaplardan bahsediyorum. Evet, birinci soru. Sabırlı mısınız? Eğer bu soruya vereceğiniz cevap evetse yerimiz burası. Eğer bu soruya vereceğimiz cevap hayırsa yerimiz burası. Bu sabır konusu psikoloji eğitim konularından bir tanesi. Ben bununla ilgili ayrıntılı bir video yapacağım. Bu sabır konusu çok fazla yanlış algılanan, yanlış düşünülen bir konu ülkemizde. Bununla ilgili ben ayrıntılı anlatacağım daha sonrasında. Eğer sabırlıysak, uzun süre pozisyon taşıyabilirsek, bununla yapımız buna uygunsa, swing trading ve position trading bizler için daha uygun. Eğer sabırsızsak, yani bekleyemiyorsak, kârda oturamıyorsak eğer, day trading ve scalping daha uygun gibi görünüyor. Ekran karşısında oturabilecek vaktiniz var mı? Buna İngilizce screen time diyoruz. Bunun aşırısı çok zararlı. Bununla ilgili video yapacağım ben yine ayrıntılı. Bu da psikoloji eğitim konularından bir tanesi. Eğer bu soruya vereceğimiz cevap evetse, vaktimiz varsa yerimiz burası. Eğer vaktimiz yoksa, meşgul bir insansak, bir çalışansak mesela, full time başka bir işimiz varsa yerimiz burası. Şöyle düşünelim, yani çalışanlarla ilgili de diyelim ki mavi yakalısın, bir makinenin başında çalışıyorsun. Dönüp dönüp ekrana bakamıyorsun, telefona bakamıyorsun. Demek ki şu ikisi sana uygun değil demektir. Ama diyelim ki bankacısın, yazılımcısın, zaten işin ekranda, bilgisayarda. O zaman bunların ikisi yapılabilir. Fakat kötü bir tarafı vardır bu işi yapmanın. Sizin zihninizi sürekli meşgul edecektir. Bu sizin ana işinizde, gerçek işinizde performans düşüklüğüne sebebiyet verebilir. Yani benim fikrimi sorarsanız bu ikisi full time yapılması gereken bir iş. Çalışanlar için şunların ikisi daha mantıklı gibi görünüyor. 3. Hızlı mısınız? Buna da reaction time diyoruz. Yani yapı olarak, insan yapısı olarak grafikleri takip ederek tam o an geldiğinde hızlı davranarak işlem yapabilirim diyorsanız, yani cevabınız evetse yerimiz burası. Eğer cevabımız hayırsa yerimiz burası. Bu hızlı olma konusu birazcık deneyimle elde edilebilecek bir konu. Çünkü sizin bazı kriterleriniz var. Tam o an geldiğinde, eğer küçük time frame'lerde işlem yapıyorsanız, orada dakikalar bile önemli olacak sizin için. Tam o an geldiğinde işleme girmeniz gerekir. Ama uzun vadeli yapıyorsanız öyle aradan işte 3 dakika, 5 dakika, ne bileyim 1 saat, 2 saat geçmesi bile bazen çok önemli olmaz. Bu ikisinde bu hızlı olma konusu o kadar önemli değil. 4. Risk toleransınız yüksek mi? Daha önce de bahsetmiştim bundan. Risk appetite demiştik. Risk iştahı. Şimdi eğer kısa vadelerde çalışıyorsak bu kısa zaman aralığında bol bol stoplar da gelecektir. Take profitler de gelecektir. Bu stopların böyle ard arda gelmesi, kaybetme serilerinin ard arda gelmesi, risk toleransınız eğer düşükse sizi çok değişik psikolojik durumlara sokacaktır. Eğer bu soruya cevabımız benim risk iştahım yüksek, risk toleransım yüksek diyorsanız yerimiz burası. Eğer risk toleransım düşük, ben fazla risk sevmiyorum, o kadar kısa süre içerisinde kayıplar yaşamayı sevmiyorum, daha uzun vadede işlem yapmak istiyorum bu yüzden diyorsanız yerimiz burası. Örneğin 5 tane kaybetme serisini düşünelim arda arda gelen. Los diye giden. Bu seriyi aynı günde yaşamakla her gün birer tane yaşayıp aradan 5 gün geçmesi aynı etkiyi yaratmaz. Kısa zaman aralığında yaşarsanız bunu, bu daha farklı bir etki yaratacaktır. 5. Hesabınız büyük mü? Şimdi bu hesap büyüklüğü, yani paranın miktarı kişiden kişiye göre değişir. 100 dolar bir asgari ücretli için hayati önem taşırken zengin biri için çay kahve parasıdır. Şimdi bu hesabın büyüklüğü eğer 100 dolar, 50 dolar gibi rakamlardaysa zaten mecburen küçük time frame'lere gitmek zorunda kalacaksınız.
Çünkü stopunuzu uzağa koyduğunuzda fazla risk almış olacaksınız. En küçük lot miktarı 0.01 biliyorsunuz. Yani mini lot. Çoğu aracı kurumda mikro lot yok. O sebepten dolayı mecburen yüksek kaldıraç kullanmış olacaklar. Yani küçük rakamla trade edenler. O yüzden hesap küçükse buradan, yani hesabınız büyük mü sorusuna hayır cevabını veriyorsanız yerimiz burası. Evet cevabını veriyorsak yerimiz burası. Şimdi bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi 100 dolarla bu iş yapılabilir mi? 100 dolarla başlanılabilir mi? Benim genellikle verdiğim cevap eğer son 100 dolarınız değilse olabilir. 100 dolar öyle bir para ki bir kere brokerların en sevdiği para. Niye biliyor musunuz? Çünkü 100 dolarla piyasaya gelen hiç kimse o 100 dolarını 105 dolar yapmaya gelmiyor. O 100 dolarını 200, 300, 500 bin, 10 bin, 100 bin, milyon yapmaya geliyor. Bunu da çok iyi biliyorlar. Yani o parayı kesin kaybedeceğinizi biliyorlar. Bildikleri için reklamlarını da hep onların üzerine kurguluyorlar. Dikkat etmediniz mi hiç? 100 dolar yatırın, risk almadan kazanmaya başlayın. Biri bana risk almadan nasıl kazanılacağını anlatsın. Öyle bir saçmalık olmaz. 100 bin dolarım var. Hangisini yapabilirim? Hangisi senin yapına uygunsa onu yapabilirsin. 10 bin dolarım var. Hangisini yapabilirim? Hangisi senin yapına uygunsa onu yapabilirsin. 1000 dolarım var. Hangisini yapabilirim? Hangisi senin yapına uygunsa yapabilirsin. Param yok. Hangisini yapabilirim? Hiçbirini. Hiçbirini. Burası parası olmayanın alternatif para kazanma yeri değil. Burası yatırımcıların yeri. Eğer paran yoksa ciddi problemlerin var demektir. İlk önce gidip onları halletmen gerekir. Güçlenmen gerekir. Güçlendikten sonra buraya gelmen gerekir. Eğer piyasaların karşısında güçlü duramazsan o piyasa seni ezecektir. Buraya koyduğun paraya ihtiyacın varsa işini normalde yapan birine göre 5 kat daha zor demektir. Bir de deneyimli değilsen bununla ilgili mutlaka sonucu çok kötü olacak. Hep böyle oluyor çünkü. Evet, bana yorumlarda sürekli sosyal medyadan strateji soruyorsunuz. Strateji. Artık bıktık, nefret ettik stratejiden. Herkes strateji anlatıyor. Benim elimde 50'den fazla strateji var. Her birinin 4-5 tane farklı versiyonu var. Ben elimdekilerin çoğunu test ettim. Hepsi çalışıyor arkadaş. Siz time frame'e, piyasadan piyasaya, stratejiden stratejiye atlıyorsunuz. Ne oluyor peki? Ne oluyor? Hep kayıp. Daha önce de söylemiştim. En iyi strateji yoktur. O stratejiyi en iyi kullanan vardır. Bugüne kadar yaptığımız hep şuydu. Farklı şeyler deneyip iyi sonuçlar beklemekti. Ama her denediğiniz farklı bir şeyde, bir metotta, bir stratejide kayıplar aldınız. Diğerine geçtiniz, kayıplar aldınız. Diğerine geçtiniz, kayıplar aldınız. O hesap hep aşağıya gitti. Aslında yapmamız gereken hep aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemekti. Hiçbir ticarette işler her zaman iyi gitmez. Mutlaka kötü giden zamanlar olacaktır, iyi giden zamanlar olacaktır. Lütfen artık time frame'inizi belirleyin, vadenizi belirleyin, stratejinizi belirleyin, alım satım kriterlerinizi belirleyin, piyasanızı belirleyin ve onu geliştirin, onu optimize edin, onun üstünde uzmanlaşın. Başarı bu şekilde gelecek. Diğer türlü farklı şeyler deneyerek hep hesabınız aşağıya gidecek. Hep aşağıya gidecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.